Mevsimlerden sonbahar. Tuttuğunuz takım tam 3 sene üst üste şampiyon olmuş. Dördüncüsü için rekora koşuyor. Takımınızda Claudio Taffarel, Giorgio Hagi gibi yıldızlar var. O sırada da FIFA'nın yeni oyunu piyasaya çıkmış ve de ilk defa Türkiye Ligi oyuna dahil edilmiş. Bir heves Galatasaray ile oynamanın hayaliyle koşup oyunu alıyorsunuz. Eve gelip açıyorsunuz. Türkiye Ligi'ni buluyorsunuz. Ama bir terslik var. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, hatta normalde 2. ligde olan Sakaryaspor bile oyunda. Ama Galatasaray yok. Peki neden? Bugün EA Sports ve Türk futbol arasındaki o gerilimli ilişkiyi, masadaki pazarlıkları ve yaşananları masaya yatırıyoruz. Ben Mahir Sere. Videoya hoş geldiniz. Hikayeyi anlamak için zamanı biraz geriye, futbolun dijitalleşmeye başladığı o ilk yıllara sarmamız gerekiyor. 90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başı Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil dünyada bir marka haline geldiği altın çağıydı. O dönemde FIFA oyunlarında bugünkü gibi devasa bir lisans havuzu yoktu. Ancak Galatasaray Türkiye Ligi oyunda olmasa bile dünyanın geri kalanı sekmesinin değişmez ağır toplarından birisiydi. O pikselli ekranlarda Hacı ile uzaktan goller atmak Türk oyuncusu için bir oyundan çok daha fazlasıydı. Bir gurur tablosuydu. EA Sports için de Galatasaray Türkiye pazarına girişin en kestirme ve en güçlü anahtarıydı. Fakat her büyük aşkta da olduğu gibi burada da ilk çatlaklar güç dengeleri değişmeye başladığında ortaya çıktı. EA Sports zamanla oyun dünyasının tekel haline geldikçe kulüplerle tek tek masaya oturmak yerine liglerin yayın haklarını paket olarak almayı strateji edindi. Ancak Galatasaray kendi marka değerinin bu paket teklifinden çok daha yukarıda olduğunu düşünüyordu. Kulüp yönetimi Avrupa başarılarını ve devasa taraftar kitlesini ortaya koyarak daha özel, daha kazançlı bir anlaşma talep ediyordu. EA tarafında ise sistem her şeyde üstündür mantığı hakimdi. Normalde EA Sports lisansını alamadığı takımın veya oyuncunun yerine o takımın sahte versiyonuna yer verir. Örneğin FIFA 2000'de Ronaldo Nazario'nun lisansını alamayan FIFA oyuncuyu No 9 şeklinde oyuna ekledi. Ancak EA ile Galatasaray arasında öyle şeyler yaşanmış olacak ki EA FIFA 2000'de Galatasaray'ın sahte versiyonuna bile yer vermedi. Olaylar bir sene sonra oyuncularla buluşan FIFA 2001'de çok daha ilginç ve ironik bir hal aldı. Galatasaray 1999-2000 sezonunda hem Türkiye Süper Ligi'ni Galatasaray 14. kez şampiyon. hem de UEFA Kupası'nı kazandı. Daha birkaç ay önce pazarlık masasında res çektikleri takımı Avrupa'nın en tepesinde görünce EA'nin elinde hiçbir kozu kalmamıştı. Bunun üzerine FIFA 2001'de Galatasaray'ı tekrar oyuna dahil etti. Ancak işin asıl trajikomik tarafı daha bir sene önce Galatasaray'a yer vermeyip 2. ligden Sakaryaspor'u bile dahil ettikleri Türkiye Ligi oyunda lisanslı bir şekilde yer alırken ertesi sene yani FIFA 2001'de oyunda yer alan tek Türk takımı Galatasaray'dı. Hatta oyun Türkiye ve Romanya pazarında satışa sunulurken kapağında sarı kırmızıların efsanesi Giorgio Hagi yer alıyordu. Ama tabii ki EA bunları yaparken bir sene önce Galatasaray ile arasındaki yaşananları da unutmamıştı. Galatasaray oyundaydı evet, ancak dostluk maçı modu dışında hiçbir şekilde oynanması mümkün değildi. Bunun yanı sıra takıma hiçbir özen gösterilmemişti ve reytingi gerçeğin yanına yaklaşamayacak derecede düşük tutulmuştu. 2010'lu yılların başı Türk futbolu için sadece saha içinde değil dijital dünyada da bir kaos dönemiydi. 2011 yılında patlak veren şike süreci ve TFF ile kulüpler arasındaki hukuki karmaşa EA Sports'un Türkiye pazarına olan bakışını kökten değiştirdi. EA riskli gördüğü ve lisans bedelleri konusunda anlaşamadığı Türkiye Süper Ligi'ni bir gecede oyunun dışına itti. FIFA 12, 13 ve 14 bu 3 yıl boyunca koskoca bir lig milyonlarca taraftarıyla birlikte oyunda yoktu. Ancak burada ilginç bir istisna vardı. Galatasaray. Galatasaray o dönemdeki bireysel marka gücü ve Avrupa'daki bilinirliği sayesinde ligi olmasa bile oyunda tutulan tek Türk takımı oldu. Bu durum diğer takım taraftarları için bir hayal kırıklığı iken Galatasaray için hem bir gurur hem de EA ile olan o zoraki ilişkinin en somut kanıtıydı. EA Türkiye Ligi'ne kapısını kapatmıştı ama Galatasaray'ın küresel popülaritesini de görmezden gelmeye cesaret edememişti. Peki Türkiye milli takımı gibi dünya futboluna damga vurmuş, dünya yıldızlarına sahip bir takım neden EA Sports oyunlarında yok sayılıyor? Cevap göründüğünden çok daha bürokratik. Milli takımların lisanslanma süreci kulüp takımlarından farklı işliyor. Burada muhatap kulüp başkanı değil, Türkiye Futbol Federasyonu'dur. EA milli takımları genellikle toplu bir paket olarak almak ister. Ancak TFF 2010'ların ortasından itibaren kendi marka değerini korumak adına bu düşük bütçeli paketlerin parçası olmayı reddetti. TFF milli takımın lisans haklarını EA'in birinci derece dediği Fransa, İngiltere ve Almanya gibi devlerin seviyesine yakın bir meblağdan pazarlamak istedi. EA tarafı ise tamamen verilerle hareket eden bir şirket. Türkiye'deki oyuncu sayısını bilseler de milli takım lisansının paket satışlarına veya Ultimate Team harcamalarına talep edilen bu bedele kıyasla yeterli görmüyorlardı. Yani ortada ticari bir çıkmaz sokak vardı. Bizler her yıl oyun açtığımızda acaba bu sene var mıyız diye sorsak da karşımızda hep aynı boşluğu bulduk. Bu boşluk sadece bir görsel eksiklik de değildi. Kariyer modunda Türkiye milli takımının
ekranın başına geçememek, o atmosferi yaşayamamak Türk futbol severlerin oyuna olan bağlılığında derin bir çatlak oluşturdu. EA Türk oyuncusunun parasını istiyordu ama onun en büyük gurur kaynağı olan ay yıldızlı formayı sahaya çıkarmaya yanaşmıyordu. Bu lisans savaşlarının, mahkeme koridorlarında yankılanan rakamların ve şirketler arasındaki soğuk savaşın aslında çok daha sessiz ve derinden ilerleyen bir kurbanı var. Yeni nesil taraftarın algısı. Bugün dünyanın herhangi bir yerindeki bir çocuk futbolla tanıştığında sadece sahada izlediği maça bakmıyor. Onun için futbol elindeki gamepad'le, ekranındaki piksellerle ve YouTube'da izlediği Ultimate Team videolarıyla şekilleniyor. Eğer bir kulüp dünyanın en büyük dijital platformunda hak ettiği yerde değilse, eğer stadyumu o devasa kütüphanede yer almıyorsa, o kulübün küresel marka mirası sessizce erimeye başlar. Galatasaray'ın FIFA serisindeki o yarım yamalak veya tek başına kaldığı yıllar sadece bir oyun deneyimi kaybı değildi. Bu küresel futbol haritasında bir görünmezlik mücadelesiydi. Brezilya'daki, Japonya'daki ya da Amerika'daki bir çocuk Galatasaray'ın o meşhur atmosferini oyunun içine tam anlamıyla deneyimleyemediğinde o camianın büyüklüğünü sadece sayılardan ibaret sanabilir. Dijital dünya modern zamanın kütüphanesidir ve eğer o kütüphanede sayfanız eksikse tarihiniz ne kadar görkemli olursa olsun yeni neslin zihninde o boşluğu doldurmak her geçen gün zorlaşır. İşte bu yüzden Galatasaray ve TFF'nin verdiği bu mücadele sadece bir para meselesi değil. Bu bir kimliğin dijital çağa eksiksiz bir şekilde transfer edilip edilemeyeceğinin davası. Çünkü bugünün dünyasında ekranda yoksan genç neslin dünyasında da yavaş yavaş siliniyorsun demektir. Sonuç olarak EA Sports, TFF ve Galatasaray arasında geçen bu yıllar süren gerilim bize futbolun artık sadece 90 dakikadan ibaret olmadığını kanıtladı. Futbol artık bir veri seti, bir lisans paketi ve milyarlarca dolarlık bir dijital varlık yönetimi. Şirketler gelip geçecek, EA Sports yerini başka bir isme bırakacak, oyunların grafikleri gerçekle ayırt edilemez hale gelecek. Ancak bu süreçte değişmeyen tek bir gerçek var, o da taraftarın kendi renklerinin her ne pahasına olursa olsun savunma iradesi. Galatasaray'ın FIFA serisindeki bu inişli çıkışlı yolculuğu ve milli takımın o bitmek bilmeyen lisanssızlık dramı aslında bir futbol ülkesinin dijital dünyadaki rüştünü ispat etme çabasıydı. Günün sonunda pikseller silinebilir, sunucular kapanabilir ama o camianın ve o formanın ağırlığı hiçbir zaman bir kod satırına sığmayacak kadar büyüktür. Dijital dünya bize yer açsa da açmasa da biz zaten oradayız ve olmaya da devam edeceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Galatasaray ve milli takımın oyundaki eksikliği oyun deneyiminizi nasıl etkiledi? Bu dijital ambargoyu siz nasıl hissettiniz? Yorumlarda buluşalım. Eğer videoyu beğendiyseniz ve eğer bu tarz içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin.